Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Biliyorum arkadaşlar, hepiniz çok iyi, belki benden çok daha fazlasıyla Rise of Kingdoms'u biliyorsunuz. Ama bazı insanlar bugün bu oyunu indirmiş. Bu oyunu indirerek bazı şeyleri elde etmeleri gerekiyor. Yani bir temel bir bilgilendirme var. Bu temel bilgilendirmelere belki çok kişi kafayı takmaz. Bu bina ne işe yarıyor? Bu bina ne işe yarıyor? Bu bina ile neler yapabiliyorum diye bir şeyler var. Birçok da söylenti. Yani bu bina ile mesela abi ne yapabiliyorum? Burada bu binadan hiçbir şey yok. Ticaret merkezi nedir? Ya herhangi bir şey. İlk başında size birçok şeyi söylüyorum. Bu bir strateji oyundur arkadaşlar. Her binanın belirli bir kuralları var. Belirli bir şeyler yapması gerekiyor. Size söylüyorum. Belediye binası. Belediye binası çok basit bir şey. Burada üstüne tıklıyorsunuz ve burada bir şeyler yazıyor. Kapasite yazıyor. Yani birim kapasiteniz ne kadar olacak arkadaşlar. Ve burada her seviyeden bir belediye binasının seviyesi ne kadarsa o kadar asker çıkartabiliyorsunuz. Bu birinci işi. Yani belediye binanız ne kadar yüksekse o kadar daha fazla asker çıkartabiliyorsunuz. Ekstradan arkadaşlar her belediye binanın her seviyesinde belirli bir seviyelerle kıta kuyruğu çıkartıyorsunuz. Kıta kuyruğu nedir? Kıta kuyruğu böyle üstüne tıklarsınız, böyle yaparsınız arkadaşlar. Burada mesela bir kıta, bakın her bir kuyrukta bir kıta diyorlar. Kıta kuyruğu böyle bir şekilde. Yani şimdi kuyrukları çıkartıyoruz. Ve burada böyle tek tek çıkıyor kendisi. 5 taneye kadar kıta kuyruğumuz vardır Rise of Kingdoms'tan. Yani 5 kıtayla çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da ikincisi arkadaşlar ve tabii ki her binanın yükselttiğinden birçok güç size kazandırıyor. Çağlarımız var. Bu çağlar nedir? Taş çağı, tunç çağı, demir çağı, karanlık çağı. Bu çağlar ne işe yarıyor? Her çağı yükseltirsiniz, şehriniz daha büyür. Yani şehriniz genelde bu kadar büyük değildir oyunun başlangıçta ve yavaş yavaş yükselirsiniz. Bu çağlara girersiniz, belediyenin binalarınız hem şekilleri hem şehrin içindeki şeyleriniz daha yüksek ya daha güzel bir şey güzelleştirecek arkadaşlar. Bu birincimiz. İkincimiz arkadaşlar, bazı binalar ne işe yarıyor? Örnek veriyorum, hastane. 4 tane hastanız olacak ilerideki zamanlarda. Bu hastane neler olacak? Siz savaşıyorsunuz. Yani savaşıyorsunuz ya, barbar kesiyorsunuz ya birisine saldırıyorsunuz. Yani dışarıdan birisine saldırıyorsunuz. Ve eğer ki askerleriniz dışarıdaysa ve bu hastaneleriniz düşük seviyedeyse siz ölü verebiliyorsunuz. Çünkü bir limit var. Bu hastanede bir limit var. Eğer ki o hastanenin limiti doldurulursa bitti. Örnek veriyorum. Mesela bir hastane birinci seviyede 7500 asker kendini tutabiliyor. 2 seviye 8200 ve böylesine daha yükselecek. Her ne kadar da yükselirse arkadaşlar daha fazla olacak. Tabii ki bu hastanın eğer ki 25 seviyeye getirirsiniz %1'de bir kıta sağlığı alıyorsunuz. Ekstradan da bir güçler size kazandırabiliyor. Yani demek istediğim şey bu. Siz oyunu bilmiyorsunuz ama savaşıyorsunuz açık alanda. Yani dışarıdan böyle gezerken savaşıyorsunuz. Birisine saldırıyorsunuz. Eğer ki hastaneniz seviyesi düşükse ölü veriyorsunuz. O yüzden hastaneleri yüksek tutmanız, hatta yatarken bile birisi size saldırıyorsa da, şehrinize saldırıyorsa, her ne kadar o ölü verirse sizin hastanız dolursa artık bütün askerleriniz ölecek. O yüzden hastalarınızı yüksek tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Üçüncüsü ya dördüncüsü birlik merkezi. Birlik merkezi ne işe yarıyor? Birlik merkezi bu tamamen bir anlatımdır arkadaşlar. Belki izlemiyorsunuz, belki izliyorsunuz. Ama eğer ki izliyorsunuz kesinlikle bir beğeni atmanızı rica ediyorum lütfen. Birlik merkezi size birçok şey değiştirebiliyor. Yani takviye kapasitesi. Şimdi size bir saldırı gelmiş. İnsanlar birlik seviyeniz, ya hatta böyle bir şey söyleyeyim. Birlik merkeziniz ne kadar yüksekse arkadaşlarınız o kadar daha fazla size yardımcı olabiliyor. Yani 1 milyon askere kadar size kıta gönderebiliyorlar. Burada mesela önceki arkadaşlarım bana böyle bir şekilde yardımcı olmuşlar ve geçmiş olacak. Burada birlik merkezinin üstüne tıklarsınız arkadaşlar. Takviye kapasitesi yazıyor. Yani benim eğer ki seviyem mesela 15 seviye, 12 seviye ya 8 seviye ise böyle bir şekilde olacak arkadaşlar. Ve birlik merkezi ne kadar da yüksekse daha fazla yardım alıyoruz diğer arkadaşlarımızda. Yani ben bir inşayı yükseltirken arkadaşlar, yani bir inşa binasını yükseltirsem bile arkadaşlarım daha fazla bana yardım edebiliyor. Mesela örnek veriyorum
arkadaşlar tekrardan buraya geldik buradan. Mesela bir birlik binam 14 seviyedeyse 18 kişi sadece bana yardım edebiliyor. Ama bu binam 25-24 seviyedeyse 28 kişi bana yardım edebiliyor ve bu yardımlar inanılmaz bir şekilde yüksektir. Tabii ki oyunun başında artık bu araştırmalarımız dakikaları daha azdır, biraz daha göze gelmiyor. Ama ilerideki zamanlarımızda örnek veriyorum bir tane araştırmamız mesela ya bir inşaatımız 108 gün 109 gün hızlandırma isteyerek yardımlarla beraber bu 75 güne düşecek. Yani neredeyse 40 gün bir yardım sayısı ve daha fazla yardım olacak. O yüzden bu binalar gerçekten önemlidir. Sonraki önemli binalarımızdan birisi kuru istasyon. Kuru istasyon nedir? Gizemli ticari elimizden kaçtı. Burada yazıyor. Gizemli bir ticarehanedir. Yani birisi gelecek burada bir dükkan kuruyor. Malzemeler koyuyor. Kaynak, hızlandırma, boost yani güçlendirme veriyor. Kaynak toplama güçlendirmesi veriyor ve bu tarz şeyleri veriyor. Onlar da bazen oyun kendisi otomatik tabii ki verecek bunları. Bazen kaynakla satın alabiliyorsunuz. Bazen cevherle satın alabiliyorsunuz. Kaynakla satın alabileceğiniz her şeyi satın alabiliyorsunuz. Ama cevherle bunu yapmanızı önermiyorum. Ve bu binada böyle bir şekilde olacak arkadaşlar. Peki inşaatçı kulübesi nedir? İnşaatçı kulübesi her Rise of Kingdoms'ta oyunun başlangıçta bir tane inşaatçı kulübeniz var. Yani burada bir tane binayı yükseltebiliyorsunuz. Örnek veriyorum burada böyle bir şekilde ben bir inşa yükselttim arkadaşlar. Tamam mı? Oyun bir hak veriyor. İkinci hakkınız yok. Yani bir tikitle ikinci hakkınız olacak. O tiketi nereden bulabiliyorsunuz arkadaşlar? Ki bunu da almanızı rica etmem. Yani önermem hiçbir şekilde. Burada diğerlere gelirsiniz. Burada bunu veriyor. 2 günlükte 150 cevherle inşaat açılımı var. Veya hatta diğer seviyeden bakarsak eğer ki VIP seviyemizde 6'da olursa burada VIP 6'da ikinci inşa kuyruğunun kilidini aç. Açılacak ve artık cevher vermeden ya herhangi bir şey vermeden ikinci binamızı da ya ikinci inşalarımızı arkadaşlar rahat bir şekilde yükseltebiliyoruz. Örnek veriyorum ikinci inşam benimki açıktır çünkü VIP'm yüksektir ve burada 48 seviye yani burada hem iki binam hem iki inşam artık çalışıyor arkadaşlar. O yüzden bu inşa kuyruğu çok pardon neredeydi ya? Burada inşaat kulübesi bu işe yarıyor arkadaşlar. Sonraki şeyimiz arkadaşlar VIP Shop. VIP Shop iki kısma oluşturan bir yerdir. Yani birisi oyunun temel günlerinden normal sıra dışı bir şekilde satış yapabileceğiniz bir yer ki bu taraf olacak sağ taraf olacak ve istediğiniz her şeyi buradan cevherle satın alabiliyorsunuz ki bunları şu anlık herhangi bir şekilde satın almanızı önermem. Hızlandırma özellikle kaynak güçlendirmeler veya hatta bunları önermem arkadaşlar almayın ve böyle kalın. Ve ikinci seviyede burada oyun haftalık size bazı indirimler veriyor. Yani Kara Cuma gibi düşünün her hafta veriyor. Burada oyun insanlara ya oyunculara daha fazla destek olması için bazı şeyleri kaynakla veriyor. Örnek veriyorum burada eylem puanı veriyor. Eylem puanı çok önemlidir. O yüzden eylem puanı alıyorsunuz. Hızlandırma veriyor. Bedava. Kaynakla yani. Sadece kaynakla. Materyal veriyor. Ve bunları sonraki videolardan kesinlikle teker teker size anlatırım ne işe yarıyor. Ya yıldız veriyor ya. Buradaki yıldızlar veya vesaire şeyleri veriyor. Altın kafa ve her şey veriyor. Burada bunlar indirimli hali. %50, %60 indirimli halleri de var. Ve limitlidir. Yani limit var. Ondan daha üstü alamazsınız bir haftada. Bir şeye yarıyor. Han ne işe yarıyor arkadaşlar? Han'a geçiyoruz. Han'da 3 tane sandığımız var. Ekipman sandığı, altın sandığı, gümüş sandığı. İlk başında oyunun başlangıçta bir gümüş sandığı var, bir altın sandığı var. Ekipman sandığı yok oyunda. Ekipman sandığı belediye binanız 17 olduktan sonra burada ekleniyor ve artık bu ekipman sandığıyla materyaller çıkıyor. Yani ekipman yapabileceğiniz komutanların ve kahramanlarınızın ekipman yapabileceğiniz yer geliyor. Burada oldukça hızlandırma, kaynak, komutan yani kahraman ve bu tarz şeylerden bu sandıklardan çıkacak. Günlük bunlar 5 taneden başlıyor ve her ne kadar belediye binanız ve hanınız yükselirse 10 taneye kadar gidecek arkadaşlar. 3 günde bir neredeyse bunlar sıfırlanıyor ya 2 günde bir sıfırlanıyor ve tekrardan bedava birer tane satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan kuru istasyon geldi. Örnek veriyorum. Kuru istasyonumuzdan kaynak gelmiş. Ne bileyim burada 4 tane 1 saatlik mesela odun gelmiş. Ya 6 tane 5 dakikalık gelmiş. Ya burada mesela bu gelmiş. Bu gelmiş. Bunları artık satın alabiliyorsunuz. İstediğiniz şey ya ihtiyacınız olduğu şeyi sadece satın alın.
böyle her şey değil. Ve bir tane de ekstradan ücretsiz var. Ücretsiz de satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela ben şimdi burada 1 ton hızlandırma ve kaynak sadece kaynakla satın aldım. Takas olacak çünkü indirimleri var ve bu indirimler bana fayda sağlanıyor arkadaşlar. Bu da inşa kuyruğu. Sonraki şeyimiz ambardır. Arkadaşlar oyunun başında herkes diyor ki abi bana saldırıyorlar, kaynaklarım gitti. Tabii ki kaynaklarınız gidecek. Ambar önemlidir. Burada gıda kuruma kapasitesi, odun kuruma kapasitesi, taş kuruma kapasitesi, altın kuruma kapasitesi ve güç veriyor. Bu kuruma kapasitesi ne demektir? Kaynaklarınızı saklıyor. Yani bu şehire ne kadar saldırıyorlarsa bu kaynakların, buradaki kaynaklar ya beyaz renkler gitmiyor arkadaşlar. Kimse sizden çalmıyor. O yüzden ve bu seviye ambarınız ne kadar yükselirse o kadar daha fazla kalacak. Oyunun başında herkes bir seviyede kalmış ya iki seviyede kalmış. 150 binden kaynak ya 300 binden kaynak daha fazla kurumuyor. Ama ben mesela 1800 kuruyorum ve 2 milyon 2,5 milyona kadar gidecek arkadaşlar. O yüzden ambar önemi budur. Oyunun başında çok fazla saldırıya uğruyorsunuz. Demek ki kaynaklarınızı çalmak istiyorlar. Onlar gelişsin, siz yerinizde kalacaksınız. O yüzden ambarın yükseltmesi de bazı yerlerde önemlidir arkadaşlar. Keşif kampı var. Keşif kampı ne yapıyor? Oyunu başlar başlamaz haritamız tamamen kapalı arkadaşlar. Haritayı açması için keşif bu işi yapıyor. Gönderiyorsunuz. 3 tane keşifim var şu an. Tabii ki bu ilerideki zamanlardan 3 tane olacak. Yoksa ilk başında 1, sonra 2 olacak, sonra 3 olacak. Ve bu seviye keşif kampı ne kadar yükselirse daha fazla olacak. Örnek veriyorum nedir? Keşif intikal hız bonusu ne kadar yükseltirseniz daha hızlı bir şekilde gidiyor geliyor. Keşif menzili arkadaşlar yani bu bir beyazlık vardı. Gördünüz mü bilmiyorum. Mesela burada bir beyazlık bu kadar büyüktü. Bunu bir keşif yapıyor. Ama eğer ki seviyesi düşükse daha küçük bir şekilde yapacak arkadaşlar. Ve keşif sayısı tabii ki buradan gösteriyor. 3 keşif sayısı kaçıncıdan bekliyor? 11'in seviyede 3 keşif olacak ve keşif menzili de 10 çarpı 10 ve ama 25 seviyede mesela 20 çarpı 7. 20. Bu çok önemli değildir. O yüzden odaklanmanız gereken bir şey değildir. Burada demirci var. Demirci belediye binanız 17 seviyede. Gelirken demirci açılacak. Demirci ne iş yapıyor? Kahramanlarınıza ekipman yapıyorsunuz. Ekipmanlarınız burada kahramanlarınızın üstüne atıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu ekipmanları yapması için materyal lazımdır. Bu materyal demirciden yapılıyor. Piyade, süvari, okçu ve toplama. Yani burada demir, deri, demir, abunuz ağaç ve buradan da tabii ki kemik var. Bu kemiği hiçbir zaman üretmeyin. Sadece bu 3 tanesi üretin. Piyadeler demir, süvariler deri ve okçular abunuz ağacı yapıyor. Burada da materyalleriniz ne seviyededir? Vardır arkadaşlar. Yani burada materyal ve taslaklarınızı buradan gösteriyor ve birleştirebiliyorsunuz. Bunların birleştirmesini şu anlık hiçbir şekilde yapmayın. Sonraki de burada ben bir makine ya bir ekipman yapıyorum ama mor ihtiyacım yok. Maviye ihtiyacım var. Ben mavim de yok. Burada bunları dönüştürebilirim ya da buradan maviye yükseltebiliyorum arkadaşlar. Demirciliğin işi birinci kısmı bu. İkinci kısmı da elinizdeki ekipmanlar ya oyunda hangi ekipmanlar varsa buradan gösteriyor arkadaşlar. Ve bunların önemli olduğunu yavaş yavaş zamanında anlatırım ben size videolardan gelir arkadaşlar. Ama bu videoların gelmesini de istiyorsunuz. Kesinlikle beğeni atmanız gerekecek arkadaşlar. Rica ediyorum. Sonraki şeyimiz Hisar'dır arkadaşlar. Hisar ne işe yarıyor? Hisar siz bir rally açıyorsunuz. Bir barbar kaleyi kesmek istiyorsunuz. Ama kesemiyorsunuz. Hisar tamamen size bir kapasite veriyor. Yani bir rally açtığınızda kapasiteniz ne kadar yüksek olacak? Örnek veriyorum. Şimdi benim Hisar'ım 20 seviye ya 21 seviye. Mesela burada bir rally açarsam ben şimdi böyle bir şekilde söyleyeyim. Bir tane kale bulayım ben. Rally kalesini yani burada evet burada mesela. Burada bunu buldum. Üstüne toplu saldırı başlıyorum. Yani toplu saldırıyı açarken arkadaşlar böyle bir şekilde mesela süvari ben 204.000 açtım. Ve burada direkt birlikte herkes Hisar'ım sayesinde bana daha fazla katılabiliyor. Mesela benim Hisar'ım şu an 1.200.000 kapasitesi var. Bir arkadaşa 1.100.000 bir arkadaşa da 1 milyon. O yüzden Hisar'ın yeri budur. Çok fazla oyunun başlangıçta size bir alternatifi ya herhangi bir önemli olan bir şey yok. Ekstra yapılacak bir şey yok ki cevherle ben bunu yükselteyim. Yapmayın. Diğer şeyleri 4 tane kuyruğumuz var. Kuşatma, okçuluk, ahır ve kışla. Bu şeyler, bu kışlalar ya bunlardan asker eğitiyorsunuz. Artık askerleriniz ne kadar yüksekse, yüksek seviyedeyse yani biliyorsunuz tabii ki bu oyunda T1, T2, T3, T4, T5 var. Askerleriniz ne kadar yüksekse o kadar daha fazla bir şekilde ve daha yüksek seviyede askerler eğitebiliyorsunuz. Ve hatta bu
düşük seviyeleri mesela böyle bir şekilde bu düşük seviyeleri herhangi birisini ben sizi kırmamak adı üzerine bunu da yapacağım arkadaşlar. Nasıl yükseltirsiniz? Mesela ya ben bir ton asker düşük seviyem var. Burada üstüne tıklarsınız mesela örnek veriyorum buradan bunu üstüne tıklarsanız direkt en yüksek askeriniz neyse o seviyeyi yükseltebiliyor. Karşılığını da kaynak ve hızlandırmanızı alacak arkadaşlar. Bu da kuyruklar ve bunlar önemlidir arkadaşlar. Yani hangisini yapıyorsunuz? Burada herhangi bir şekilde cevherle ya hızlandırmayla çok fazla harcamanız önemli değildir. En sonda ve en önemlisi akademidir arkadaşlar. Akademi ne işe yapıyor? Bu oyunun en temelinde akademi size hızlandırma tasarrufu sağlanabiliyor. Yüksek seviyedeki ve güçlü seviyedeki askerleri sağlayabiliyor. Daha hızlı kaynak toplamanıza sağlayabiliyor. Ve bu tarz şeylerin benzer şeyler o kadar fazlalar ki size anlatamam. Ve bunlar hepsi teknolojinin ya akademinin üzerinde. Akademi ekonomik ve askeri teknoloji var. Yani ekonomik teknoloji ve askeri teknoloji. Oyuncular, yeni başlangıç oyuncular aslında ilk başında gelişime odaklı bu taraflara gelmesi lazım ve bunları biraz daha yükseltmesi lazım. Özellikle burada mühendislik ve matematik varken. Niye bu ikisi? Mühendislik ve matematik, inşa hızı ve araştırma hızı size kat ve kat daha kazandırıyor. Yani daha az hızlandırma kullanırken siz daha hızlı bir şekilde araştırmalarınızı bitirebiliyorsunuz. Ve sonraki askerlerde burada kuyruklar yak askerler olacak. Yani T1, T2, T3, T4 ve T5. Tabii ki T5 aşması birçok zordur. Birçok zaman istiyor. Ama bu oyun sabır oyunu ve sabırla bunları devam etmeniz gerekecek arkadaşlar. Sonraki şeyde arkadaşlar burada anıt var. Anıt oyunun her şeyini gösteriyor. Hangi krallık neler yapmış, nereye kadar gitmiş. Ya mesela buradaki KVK'lardan mesela neler yapmışsınız. Tabii ki KVK'yı da size sonraki seviyelerden anlatırım. Bu anıt da bu tarz şeyi yapacak. Sonraki şeylerimiz arkadaşlar burada altın madeni, taş ocağı, kestereci ve tarla. Bunlar ne işe yarıyor? Oyunun başlangıçta en önemli şeylerden birileri bunlardır arkadaşlar. Kaynak üretiyor. Her ne kadar da üretim yani her ne kadar bu binalar yüksek seviyede olursa daha fazla bir üretime sahip olacaksın. Örnek veriyorum 12 seviyedeki bir tarla saatte 1550 tane doldurursa 25 seviyedeki bir tarla 20.800 saatten üretiyor arkadaşlar ve bu inanılmaz güzel ve tatlı bir kaynak olacak sizin için. Tabii ki oyunun başlangıçta yatırım yapmanız ya daha fazla hızlandırma harcamanız hiçbir önemi yok ve tavsiye etmem arkadaşlar. Bu tamamen bir temel anlatımdır. Rise of Kingdoms'un temel anlatımı budur. Yani bu Rise of Kingdoms bu binalar. Bu binalardan yapabileceğiniz maksimum kapasite ve maksimum şeyler budur. Umarım bu binaları anlamış olabilirsiniz ya anlamış olmuşsunuz ve faydam olmuş olabilir arkadaşlar. Eğer ki bu video faydalı olduysa lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla beraber paylaşın ve yorum yazın arkadaşlar. Lütfen ben daha fazla ve daha hızlı bir şekilde daha güzel bir videolar ve daha anlatımlı bir şekilde size bu içerikleri üretmeye çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.